hoş geldiniz. Bugün cihazımıza Homebrew, Python 3, NPM, Frida Compile, Burp Suite, Frida Tools, Pyro 4, Brida kurulumlarını sağlayacağız. Ardından Frida Compile üzerinde oluşacak bir hatanın çözümünü göstereceğim. Kuruluma geçmeden önce cihazımızda yüklü Python versiyonlarını bir incelemekte fayda var. Çünkü eğer cihazınızda birden fazla Python versiyonu yüklüyse hangi versiyon üzerine ne kurmak istiyorsanız bunu özellikle belirtmekte fayda var. Çünkü daha sonra kurulum yaptığınızda bu kurulumda modülü nereye yükleyeceğini kontrol edemeyebiliyorsunuz ya da beklediğinizden farklı bir yere yükleyebiliyor. Bunun için her zaman için sırf bu kuruluma has değil, bu tool'ların kurulumuna has bir konu değil. Her zaman için size tavsiyem hangi Python üzerine modülü kullanmak istiyorsanız onu özellikle spesifik olarak belirtmeniz. Bu şekilde yaptığınız zaman sizin elinizde daha çok kontrol olmuş olacak o konuda ve daha sonrasında modül yüklemenize rağmen böyle bir modül yok gibi bir hatayla karşılaşma olasılığınız düşecek. Beklemediğiniz hatalardan bir nebze olsun kurtulmuş olacaksınız. Hani bunu daha önce çok kez yaşadığım için Linux'ta, Windows'ta olsun, Mac'te çok kez yaşadığım için artık tecrübeyle sabit bu şekilde ben ilerliyorum. Size de bu şekilde ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Devam edelim. Şimdi cihazda user bin Python'ın altında bir Python gözüküyor. Bunun versiyonun ne olduğunu tabi bilmemiz için bunu da özellikle incelemek gerekiyor. Bu muhtemelen bir sembolik link. Python 3 ve 4 var mı diye bakıyoruz. Var gibi gözüküyor. Şimdi şahsi olarak bu dosyalar üzerinde bir inceleme yapacağız. Şimdi bu ne demek oluyor? Biz burada ls-ela yaptığımız zaman bu dosya gerçekten bir binary mi yoksa bir sembolik link mi onu görmeye çalışıyoruz. Mesela burada Python yazdığımızda pet'te ilk olarak bunu bulduğu için ve bu dosyada 2.7'yi gösterdiği için Python yazdığımızda 2.7 versiyonunu çalıştıracağımız anlamına geliyor. Yine Python 2 dediğimizde de aynı şekilde aynı dosyanın çalışacağını görüyoruz. Python 3'te ise doğrudan bir binary olduğu gözüküyor. Bu binary'nin içinde neler var birazdan göreceğiz. Aslında bir Python 3 versiyonu bu cihazda şu anda yüklü değil. Apple'ın işletim sisteminde işletim sisteminin Python'a bazı bağımlılıkları olduğu için Python 2 doğrudan yüklü geliyor ama Python 3 vesaire yüklemek istediğiniz zaman daha doğrusu çalıştırmak istediğiniz zaman bu seçeneği size sunabilmesi için Xcode'un buraya bir Python 3 yalancı binary'si yerleştirilmiş diyelim. Siz Python 3 çağırdığınız zaman Xcode diyor ki size bunu yüklemek mi istiyorsun gerçekten diye soruyor. Aslında bir Python 3 burada şu anda yüklü değil. Homebrew biliyorsunuz MacBook için, daha doğrusu OS X için yaygın kullanılan bir paket yönetim uygulaması. Biz de bazı tool'larımızı kurmak için Homebrew kullanacağız. Burada Homebrew yüklü olup olmadığını kontrol etmek için bu komutu veriyoruz. Which Homebrew komutunu. Yüklü olmadığını gördük. Şimdi Homebrew sayfasına gidip oradan Homebrew'i çekip yükleyeceğiz. İnternet arayıcınıza Homebrew yazarak Homebrew'in sayfasına erişebilirsiniz. Orada gerekli yönlendirmeler de zaten bulunuyor sayfa üzerinden nasıl yükleyeceğinize dair.
ekranda görmüş olduğunuz komutu vererek GitHub üzerinden shell script'ini çekerek bunu çalıştırtıyoruz. Bu komut bize Homebrew'in yüklenmesini sağlayacak. Bu arada bizim cihazımızda Xcode Command Line Tools'un yüklü olmadığı uyarısını da verdi. Bunu da paralelinde yükleyecek. Eğer size de önceden bir Xcode Command Line Tools yüklü bulunuyorsa bu adımı atlayacaktır. Eğer kaynak kod analizi vesaire yapıyorsanız belli bir Xcode Command Line Tools versiyonunda kalmak isteyebilirsiniz. Onu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Xcode versiyonunu elde yükleyip daha sonrasında Homebrew'i yüklemeyi deneyebilirsiniz. Şimdi Xcode'un indirilmesi biraz zaman alacak. Biz bu yüzden bunu beklerken diğer kurulumlarla devam edeceğiz. Bu tarafa yine döneceğiz. Biz kurulumlarımızı Python 3 üzerine yapacağız. Onun için özellikle Python yolunu belirterek ve pipi modül olarak gösterip yükleyerek yüklememize devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi Python 3 aslında yüklü değil. Bunu yükleyip yüklemek istemediğimizi bize Apple soruyor. Aslında bunu çıkarmak için oraya bir dosya koyulmuş. Biz de bunu Homebrew üzerinden yükleyeceğimiz için şu anda cancel diyoruz. Brew yüklemesi tamamlanmış. Yalnız bir hata mesajımız var. Bazı sembolik linklerin tanımlanamadığına dair bize bir uyarı mesajı vermiş. Burada çalıştırmamız gereken komutları ve nerede başarısız olduğunu bize gösteriyor aslında. Ama hatayı aramak isterseniz internet üzerinde de çözümünü bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Brew'de bir sorun olduğu için şu an Brew'i tam anlamıyla kullanamıyor olacağız. Bize yaşadığı problemle ilgili detayları burada veriyor. Birkaç konuma yazma hakkının bu kullanıcı üzerinden olmadığını söylüyor. Çalıştırmamız gereken komutun da yukarıda bulunduğunu, you should change the ownership of these directories to your user şeklinde bize veriyor. Brew'in yükleme skriptini sudo olarak çalıştırmamıza dair bu duruma karşı da script üzerinde bir önlem alınmış ve bunu sizin sudo olarak çalıştırmamanız gerektiği doğrultusunda bir uyarı mesajı veriyor. Aslında çalıştırılması gereken doğru komutu yukarıda burada vermiş.
şu dosyaların sahiplik özelliğini değiştirmemiz gerektiğini konusunda bize uyarıyor. Eğer bu hatayı da internette ararsanız yine benzer çözümlerle karşılaşacaksınız. Aslında buradaki bilgileri yine biri bize veriyor. Komutları çalıştırmamız gerektiğine dair. Şimdi bizi Briv'in önerdiği komutları çalıştırıyoruz ve sorunu düzeltiyoruz. Şimdi o directory'lerin yazma izni değiştiği için sorunumuz çözülüyor olacak. Briv update yaparak işlemin kaldığı yerden devam etmesini sağlıyoruz. Evet, Briv kurulumumuz tamamlandı. Şimdi Briv kullanarak Python 3'ü sistemimize yüklüyoruz. Briv bize Python 3'ü hangi konuma yüklediğini, site packages'ın hangi directory altında olduğunu da yükleme sonucunda gösteriyor olacak. Bunları da not almak isterseniz buradan sağlayabilirsiniz. Daha sonrasında Python ile alakalı bir sorun yaşarsanız bu notlara dönüp yine bakabilirsiniz. Evet, yükleme tamamlandı. Burada gördüğünüz gibi Python user local bin Python 3 altına yüklendiğini görüyoruz. Modülleri pip3 install komutuyla yükleyebileceğimizi söylüyor ama ben tavsiye etmiyorum. Doğrudan her zaman için eğer özellikle sistemimizde birden fazla Python versiyonu bulunuyorsa bunu doğrudan hangi Python'ı istiyorsanız onu çağırıp -m parametresiyle pip modülünü verdikten sonra install deyip yüklemek istediğiniz modülü yüklemeniz her zaman için bence faydanızla. Briv upgrade komutuyla Python versiyonunuzu yükseltebilirsiniz. Şu an bizden güncel versiyon yüklü. Frida Compile'ı kullanabilmek için Node.js'e ihtiyacımız bulunuyor. Bunun için node.js.org adresine gidip buradan işletim sistemimize uygun olan dosyayı indirdikten sonra bunu işletim sistemimize yükleyeceğiz. Biz long term support versiyonu tercih ediyoruz. Sözleşmeyi kabul edin. Evet, yükleme tamamlandı. İsterseniz dosyayı sildirebilirsiniz. Şimdi artık npm komutunu kullanabiliyor olmamız gerekiyor. npm install frida compile komutu ile modülü yükleyebiliriz. Öncelikle bulunduğumuz konuma ineceği için dosya bir klasör
yaratıyoruz. Bunu belli bir yerde yaratmanın bir faydası var. npm install Frida compile et 9 yazarak 9 versiyonun Frida compile'ın sistemimize yüklenmesini, bu yaratmış olduğumuz directory'ye yüklenmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında bir ufak bir ayar yapmamız gerekecek. Orada zamanı geldiğinde zaten görüyor olacağız. Evet, gördüğünüz gibi yüklendi. Şu anda binary olarak Frida compile bulunamıyor çünkü bu konum sistem petine ekli değil. Her yerden erişilebilmesi için içerisindeki gerekli JavaScript dosyasının bir linkini sistem petinde olan bir konuma koymamız gerekecek Frida compile olarak. O JavaScript dosyasına da bu içerisinden erişebiliriz. İsterseniz burayı Finder üzerinde de açabilirsiniz. Daha rahat görmek açısından, ama zaten bu konumda. Modülü indirdiğimiz konuma gidiyoruz. Finder üzerinde. Node menüsünün altında burada Frida Compile'ı buluyoruz. Binary'nin altındaki compile.js aslında bizim binary'miz olarak düşünebiliriz. Bunun bir linkini sistem petinde ekli olan bir konuma ekliyoruz ki her yerden erişebilelim. LNXS komutu sembolik link oluşturmaya yarıyor. Biz user local bin altında bu sembolik linki oluşturacağız. Dosyayı buraya sürükleyip bırakarak kolayca yazılmasını sağlayabilirsiniz. Sonra da Frida compile koyuyoruz ki linkimizin ismi Frida compile olsun. Evet, şimdi Frida compile dediğimiz zaman sistem petinde ekli olduğu için bu konu her yerden erişebiliyor olacağız. Örnek olarak root directory'ye gidiyoruz. Burada Frida compile komutunu deniyoruz ve çalıştığını görüyoruz. Yani şu anda sistem petinde ekli olduğu için her yerden Frida compile komutuna erişebiliyoruz. Frida compile kurulumumuz burada bu şekilde tamamlanmış oluyor. Ama dediğim gibi ufak bir düzeltme yapmamız gerekecek. İstekleri yakalayıp proxy olarak geçirmek için ve isteklere müdahale etmek için Burp Suite tool'una ihtiyacımız bulunuyor. Bu Burp Suite tool'un üzerine de Frida extension'ı kuracağız. Bu da Frida'yı kullanmamızı çok daha kolaylaştıracak ve ekstra olarak custom pluginler geliştirmemizde bize yardımcı olacak kolay bir şekilde. Buradan Products'a giderek eğer sisteminizde halihazırda bulunmuyorsa community versiyonu indirebilirsiniz. Bu versiyon ücretsiz bir versiyon. Eğer profesyonel Burp lisansınız varsa onu da tabii ki kullanabilirsiniz. Burada işlemcinize ve işletim sisteminize uygun olan Burp versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Eğer ARM tabanlı bir işlemci kullanıyorsanız onda dikkat etmekte fayda var. Buradan tıklayarak açıyoruz.
sürükleyip bırakarak application'ların arasında yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Evet, Burp Suite yüklenmiş. Herhangi bir problem gözükmüyor. Which Python Tree dediğimizde sistemde Python Tree olarak görünen dosyayı buradan izleyebiliyoruz. Bu dosyanın detaylarını da görüntülemek istediğimiz için lsla komutunu kullanıyoruz. Python tree'nin burada yüklü olduğu konumu buradan görebilirsiniz. Buradaki iki nokta üst üste sol taraftaki dizinin bir üstü manasına geliyor aslında. Bu da ufak bir bilgi olsun. Artık biz hangi dosya üzerinden modülleri yüklemek istediğimizi biliyoruz. Dolayısıyla bunu bu şekilde kullanıyoruz. "-m" dedikten sonra pip modülünü bu parametre ile vererek Frida Tools'u sistemimize yüklüyoruz. Evet, yükleme tamamlandı. Artık Frida PS gibi Frida Tools paketinde bulunan araçları kullanabiliyor olacağız. Bir deneme yapalım. Evet, Frida PS çalışıyor. Herhangi bir problem gözükmüyor. Şimdi Brida'nın çalışabilmesi için Pyro 4 paketine ihtiyacımız var. Bunu da yine aynı şekilde yüklüyoruz. Burp üzerinde sıkça kullanacağımız bir extension olan Brida extension'ını konfigüre edeceğiz. Brida ne yapıyor? Brida Frida'yı Burp üzerinden kullanmayı sağlıyor. Frida scriptleriyle custom olarak kolay bir şekilde plugin geliştirebiliyorsunuz Brida'yı kullanarak. Üzerinde var olan default hook'ları kullanarak çok daha basit şekilde çok fazla komut satırına vesaire girmeden bazı şeyleri halledebiliyorsunuz. Tabii ki belli sınırlar da var. Ama bu ileride bizim işlerimizi çokça kolaylaştırıyor. Bunun için Brida'nın da konfigürasyonunu yapıyoruz. Brida'ya paketlerimizi kurduğumuz Python versiyonunun yolunu veriyoruz. Öncelikle Brida'yı kuralım. Extender tabi altında Burp App Store'a gelerek burada Brida olarak arama yaparak extension'a erişebilirsiniz. Community versiyonunda da bu extension'ı yükleyebiliyorsunuz. Burada bağımlılıkları listeleniyor gördüğünüz gibi. Tamam, biri de kurulumumuz tamamlandı.
Bir de tab altına gidiyoruz. Burada Python binary'imizin yolunu belirtiyoruz. Modülleri, Frida modüllerini ve Pyro'yu kurduğumuz. İsterseniz Virtual Environment'ta kullanabilirsiniz. Ben ihtiyaç duymuyorum şu anda. Evet, Frida Compile'ı binary olarak pet'e eklemiştik. Daha doğrusu bir link oluşturmuştuk. Sistem pet'inde bulunan bir yere. Şimdi onun yolunu tekrar buradan görüntüleyelim. Frida Compile'ın, pardon. Evet, bu konumda bizim oluşturmuş olduğumuz link bulunuyor. Bunu bir de Frida Compile Pet olarak belirtiyoruz. Biri de bu versiyonunda daha öncesinde böyle değildi. Bu versiyonunda kendi bazı default scriptlerini belirtmiş olduğunuz klasörün içerisine koyuyor. Siz oradan daha sonrasında editleyebilirsiniz ama kolaylık açısından kendisi default scriptlerini belirttiğiniz konuma yazıyor. Bunun için bir klasör oluşturup create default JS files demekte fayda var. Testlerimizi sanal cihazlardan gerçekleştireceğimiz için veya USB üzerinden bağlayacağımız fiziksel cihazlardan gerçekleştireceğimiz için biz burada Frida USB seçiyoruz. Frida Local işletim sisteminin kendi üzerinde bulunan Frida server'a erişmeye çalışacaktır. O yüzden biz Frida USB'yi seçiyoruz. Application ID kısmında da çalışma yapacağımız uygulamanın paket ismini belirtiyoruz. Şu anda bizim cihazımızda sanal bir makine yüklü değil veya herhangi bir cihaz bağlı değil. O yüzden şu an o kısma dokunmuyoruz. Şimdi Pyro Server çalışıyor mu diye kontrol edelim. Bir Start Server diyelim. Bakalım herhangi bir hatayla karşılaşacak mıyız? Aşağı kısımdan çıktıları görebilirsiniz. Sunucu doğru şekilde çalıştı. Herhangi bir hatamız yok. Compile and spawn dediğimizde Frida Compile'a erişmeye çalışıyor. Orada belli bir komutu çalıştırmaya çalışıyor. Burada bir hata alırsa size bu komutu terminalde çalıştırıp daha detaylı sonuçları görebileceğinize dair bir yönlendirmesi var. Şimdi bunu burada çalıştırıyoruz. Bize bir dosya belirterek bunun içerisindeki main alanının hatalı veya geçersiz olduğunu uyarısını veriyor. Ama buna da şöyle bir çözüm buluyoruz. Bu dosyaya giderek içerisindeki main dosyasının daha doğrusu main alanının olması gerektiği hale getiriyoruz. Nano komutuyla bu dosyayı editlemek üzere açabilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada mold source map.js dosyası var main alanında. Ama modülün bulunduğu alanda bu şekilde bir dosya yok. God folder deyip bulunduğu alana giderseniz bunu görebilirsiniz. Burada index.js var. Mold source map.js yerine. Bize dolayısıyla index.js olarak buradaki main alanını değiştiriyoruz. Ctrl X'e basıp Y'ye bastıktan sonra Enter'a basıyoruz ve dosyayı kaydediyoruz. Artık o problemi yaşamıyoruz. Tekrar komutu çalıştırıp deneyelim. Evet, herhangi bir hata almadık. Burada bu hatayı da çözmüş olduğumuzu görüyoruz. Şu anda bizde bir cihaz bağlı değil. Herhangi bir uygulama hooklayamayacağız. O yüzden hata almaya devam edeceğiz ama komut satırında gördüğümüz üzere aslında bir hatayla karşılaşmıyoruz.